Kabe, İslam'ın en kutsal mekanı. Her gün milyonlarca Müslüman ona doğru dönerek namazını kılıyor. Krallar, imparatorlar, ulus devletleri onun kontrolü için yarışmıştır. Dünyanın neresinde olursanız olun onun konumunu bilme ihtiyacı hissedersiniz. O astronomi, trigonometri alanında yeni gelişmelere yol açtı. Peki Kabe nedir? Onu İslam'da bu kadar önemli yapan şey nedir? Bu videoda birçok şeyi ilk defa duyacağınızdan eminim. Kabe kelimesi Arapçada küp anlamına gelse de binanın kendisi tam olarak bir küp şeklinde değildir. Yaklaşık 15 metre yüksekliğinde ve 12 metre genişliğindedir. Harçla bir arada tutulan düzenli şekilde granit taşlardan yapılmıştır. Metalle kaplı düz ahşap bir çatısı vardır. Mekke'de çok fazla yağmur yağmaz fakat yağdığında çatısı su basmaya eğimlidir. Bu sebeple Kabe'ye 1600'lerde kuzeybatı tarafında altın yağmur oluğu eklenmiştir. Dünya çapındaki bütün Müslümanların namazlarını kıldıkları yöne kıble denir. Kıble kelimenin tam anlamıyla yön anlamına gelir. Müslümanlar hac vazifelerini yerine getirmek için Kabe'yi ziyaret ederler. Hac dışında da yine milyonlarca hacı umre ziyareti için Mekke'ye gelir. Kabe'de Mescid-i Haram adı verilen daha büyük bir cami kompleksi yer almaktadır. Burası 2008 ve 2023 yıllarında yürütülen genişleme projesi ile aynı anda 3 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacak kapasiteye getirilmiştir. Bu alanda tavaf adı verilen bir ritüel uygulanır. Burada insanlar saat yönünün tersi şeklinde tam 7 kez dönerler. Bu da hacıların hacca başlama niyetlerini belirtir. Burada bazı hacılar süslü bir kelime olarak teberrüyü kullanmayı severler. Bu kelimenin anlamı bereketlenmek, feyz almak, kutsal bir şeyden manevi fayda elde etmek anlamına gelir. Tavaf hac sırasında en az 2 kez gerçekleştirilir. Birincisi Mina bölgesine gitmeden önce şeytanın taşlamasından sonra, diğeri ise vedalaşmadan önce gerçekleştirilir. Kabe'nin temel özelliklerinden biri de doğrudan Kabe'nin doğu köşesinde tutturulmuş gümüş bir kutunun içindeki gömülü siyah bir taştır. Bazı alimler bu siyah taşın bir göktaşı olduğundan şüpheleniyor. Bazı alimler ise bu taşı İslam öncesi Arap tapınağına dayandırıyor. Ancak Müslüman anlatılarında bu taş Hazreti Adem ve Havva'ya dayanıyor. Taş, Adem ve Havva'nın cennet bahçesinden kovulurken ayrıldıklarında birbirlerini bulmalarına yardımcı olmak için gökten düştü. Yeniden bir araya geldiklerinde düşen taşın bulunduğu yere Allah'a ilk ibadet yerini inşa ettiler ve taş tarih boyunca birçok parçaya ayrıldı. Bir kuşatma sırasında hasar gördü ve yine 100 yıldan fazla bir süre Kimman adlı bir Müslüman tarikatın eline geçti. Ve Müslümanlar yeniden bu taşı ellerine aldıkları zaman çimentolayarak onu tekrar bir araya getirdiler ve şimdi yeniden olması gereken yere koyuldu. Bu taş hac ziyareti sırasında ziyaretçiler için önemli bir yer tutuyor. Hatta uzak geçmişte hacıların dindarlıklarının kalıcı bir kanıtı olarak bahsedilir. Siyah taşa yeterince sert vurmaya çalıştıklarına dair hikayeler de mevcuttur. Bazı Müslüman ilahiyatçılar bu taşın bu kadar odak haline getirilmesinden rahatsızken, çoğu ilahiyatçı bunun kabal veya siyah taşa ibadet olarak anlaşılmadığını, bunun yerine Allah'a ibadet olduğunu açıklamakta ve bir sakınca görmemektedir. Biraz önce tavafın 7 kez yapıldığından bahsetmiştik. 7 rakamı İslamiyet'te önemli bir yer tutmaktadır. Peki önemi nedir? İslam kozmolojisinde 7 gök kavramıyla bağlantılıdır ve bazen bir mükemmellik ve tamamlanma sayısı olarak görülür. Ancak nihayetinde Müslümanlar genellikle neden sorusuna çok daha basit bir cevap verir. Hz. Muhammed'in bu şekilde yaptığını ve Allah'ın bu şekilde emrettiğini söyler. Tavaf sırasında hacılar dua ederken ellerini göğüslerine ve yanaklarını Kabe'nin duvarlarına bastırmaya, sürmeye çalışırlar. Kabe'de yerden 2 metre yüksekliğinde süslü bir altın kapı bulunur. Merdiven olmadan kimsenin erişemeyeceği kadar yüksektedir. Şimdi gelelim Kabe'nin içine. Kabe'nin içi gelen hacılara kapalıdır. Bazı din adamları ve orada onun bakımını yapan işçiler haricinde kimse giremez. İçerisi ise nispeten boştur. Çatıyı tutan 3 ahşap sütun, basit bir depolama dolabı, lamba, tütsü sensörleri vardır. Dolapta yıllık yıkanmalardan sonra Kabe'yi meshetmek için güzel kokulu yağlar bulunur. Ayrıca Kabe'nin çatısına giden bir merdiven vardır. Çarıda sağ tarafta İbrahim'in istasyonu adı verilen metal cam bir vitrin görülür. Bu İbrahim'in ayak izlerinin olduğu söylenen
taşı korur. İbrahim'in ayak izine dair bir hikaye ise şöyledir. Binanın daha yüksek kısımlarının inşasını tamamlamak için oğlu İsmail'i kaldırmak için taşa bastığı zamandan kaldığı iddia ediliyor. Kabe'nin kuzeydoğu yönünde duvarın kenarında beyaz mermere gömülü kahverengi taşlarda yer alır. Burası da Melek Cebrail'in durduğu yer olarak bilinir. Melek Cebrail'in Muhammed'e günlük namazı nasıl kılacağını öğrettiği söylenir. Köşeyi dönerken hatim adı verilen yapıdır. Hatim, Müslümanların İbrahim tarafından inşa edilen Kabe'nin bir parçası olduğuna inandıkları alçak yarım daire şeklinde mermer bir duvardır. Bu alan Kabe'nin bir parçasıdır. Kabe'nin inşası sırasında Mekkelilerin yeterli sayıda malzeme bulamadıkları için burayı yarım bıraktıkları, duvarlarını tam yapamamış bu alanda dışarıda bırakılmıştır. Bu alan aynı zamanda İsmail taşı olarak da bilinir. Çoğu insan İbrahim'in burada İsmail ve Hacer için bir yapı inşa ettiği için bu adı aldığını kabul eder. Merhamet Çeşmesi de Mescid-i Haram'da bulunan bir alandır. Hacılar ile umreciler tarafından su içmek amacıyla kullanılır. İçerisindeki suyun berraklığı Mekke'nin kutsal atmosferine olan katkısı fazladır. Ayrıca Mekke'ye gelenlerin manevi arınma sürecinde su içmesi ve ruhsal olarak rahatlaması için önemli bir mekan olarak kabul edilir. Kabe nispeten mütevazi bir mekan olsa da çoğu insan onu bu şekilde görmüyor. Sebebi ise üzerindeki kisve denilen örtüdür. Günümüzde kisve adı verilen süslü bir bezle süsleniyor. Kisve genellikle siyah renkte ve altın işlemelidir. Geçmişte kırmızı, beyaz, yeşil olmak üzere çeşitli renklerle yapılmış olmasına rağmen şu an Fatiha suresi, İhlas suresi, Bakara suresi, Ali İmran suresindeki bazı ayetler ile çevrelenen dekoratif desenler ve bordürlerle süslüdür. Kisvenin her köşesi ayrı bir yön ismiyle belirtilmiştir. Bir köşe siyah taşa ayrılmışken diğer köşeler ise Irak, Yemen ve Levant köşeleri olarak bilinir. Kisve ipekten yapılıyor. Mekke'deki bir fabrikada yüzlerce işçi ve zanaatkarlar tarafından üretiliyor. Her sene yenileniyor ve bir önceki kisve parçaları ayrılarak kimisi müzelere, kimisi hediye olarak dağıtılıyor. Şimdi gelelim Kabe'nin inşasına. İslam inancına göre İsmail ve İbrahim'in Kabe'yi inşa etmesi büyük bir dini ve manevi olaydır. Bu olay Kabe'nin inşaatı ile ilgili en önemli anlatılardan biridir. Kabe'nin bugünkü yapısının temellerini İbrahim ve oğlu atmıştır. Müslüman alimler Kabe'yi İbrahim'in yaptığı ve daha sonra oğlu İsmail ve torunlarının Kabe'nin koruyucusu olduğunu söyler. Anlatılanlara göre ise nesiller boyunca Kabe'nin asıl yapılma amacı, yani Allah'ın ibadet yeri olma inancı unutulur ve Kabe bir dönem çeşitli tanrılara ve putlara adanmış bir yer olarak kabul edilir. Mekke tarihçisi Al-Azaki, Hazreti Muhammed'in milattan sonra 630'da Mekke'nin kontrolünü ele geçirdiğinde Kabe'nin içindeki çeşitli tanrıların resimleri, heykelleri ile dolu olduğu, toplamda 36 putu yok ettiği, ayrıca İbrahim peygamberin resmiyle birlikte Meryem ana ve bebek İsa ikonunda bulunduğunu anlatır. Yine anlattığına göre o dönemlerdeki bir tanrı figürü olan Hubal heykeli de vardır. Hubal da o dönemlerdeki arkeolojik çalışmalarda onaylanmıştır. Mekke'nin 100 kilometre kuzeyinde bulunan bir arkeolojik alan olan Hegra'da Nabiyan yazıtında Hubal ismi geçmektedir. Bu yazıda kendisi ve iki tanrı da bahsedilmektedir. Erken İslam tarihçileri önceden Kabe'nin neye benzediği yönünde çalışmalar yapmışlardır. Kusan Kronik adlı erken bir Hristiyan metni Mekke'deki bir Arap ritüel alanına atıfta bulunur. Bu yazıtlarda geçen İbrahim'in çadırının ise Kabe olduğu düşünülmekte. Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili hikayeler genellikle Kabe'yi merkez alır. İslami geleneğe göre Hazreti Muhammed Yemenli Hristiyan bir kralın filiyle birlikte Mekke'yi işgal etmeye çalıştığı fil yılında doğmuştur. Kral Ebraha, Kabe'nin hacıları Sana'daki katedrallerden uzaklaştıracağından endişelenmektedir. Bir fille Kabe'yi işgal etmeye çalışır. Anlatılana göre fil Kabe'ye yaklaştığı zaman Kabe'ye zarar vermeyi reddeder. Kral fili Kabe'ye yaklaşmaya zorlar. Gökyüzünde kuşlar belirir. Bu kuşlar ağızlarındaki taşlarla birlikte bir ordu oluşturur ve Kabe'yi korur. Fil de dahil olmak üzere orada Kabe'ye zarar vermek isteyen herkes ölür.
Kur'an'daki Fil suresi de bu olaya atıfta bulunmaktadır. Rabbin filin arkadaşlarına nasıl davrandı görmedin mi? Onların hain planlarını boşa çıkardı ve onlara kuş sürüleri göndererek onları pişmiş kilden taşlarla vurmadı mı? Hazreti Muhammed daha sonra Kabe konusunda önemli bir rol oynamıştır. Kendisi ve Kureyş kabilesi Kabe'nin onarılması konusunda önemli bir rol oynar. Hatta ki siyah taşın kimin tarafından yerleştirileceği bir probleme dönüşmüştür. Hazreti Muhammed de hemen bir yöntem bularak siyah taşı pelerinin üstüne yerleştirir ve kabilenin her klanının birlikte o taşı kaldırıp yerleştirmesini önermiştir. Bu hikayede Arabistan'daki klanların ve kabileleri birleştiren bir lider olarak gelecekteki rolüne bir atıftır. Kabe ayrıca Kur'an'a göre Hz. Muhammed'in cennete yükselişinde önemli bir rol oynamıştır. Ayetler Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan El Aksa'nın ortasına ve sonra da göğe kadar bir gecede seyahat ettiğini anlatır. Ancak Kur'an'da bunun yeri açıkça belirtilmez. Bu anlatılarda Mekke'deki Kabe veya Kudüs'teki tapınak olduğu anlaşılmaktadır. Hz. Muhammed burada Allah'a ulaşmak için 7 gökten geçer ve çeşitli peygamberlerle dua eder. Hz. Muhammed ve Kabe hakkındaki bu hikayeler erken İslam'daki rolü hakkında birkaç önemli noktayı ortaya koymaktadır. Birincisi, erken Müslüman topluluğunun onları tek tanrılı geleneklere bağlayarak İslam öncesi kutsal yerleri ve uygulamaları geri kazanmayı amaçladığını göstermektedir. İbrahim'le başlayan daha sonraki çok tanrılı bir geçiş süreci daha sonra Hz. Muhammed'le birlikte tek tanrılı inanca geçişi gösterir. Hz. Muhammed ve takipçileri başlarda Kudüs'e dönerek namaz kılıyordu. Ancak Medine şehrinde iken namaz yönü Kudüs'ten Mekke'ye değiştirildi. Kur'an'dan alıntı yaparak şimdi seni hoşnut olacağın bir kıbleye çevirelim mi? Sonra yüzünü Mescid-i Haram'ın yönünü çevir. Bu ayet Hristiyanlar ve Yahudilerin Muhammed'in mesajını nasıl reddettiği ve Kabe'yi İbrahim'e nasıl bağladığı hakkındaki tartışmalarla çevrilidir. Bilgin Fred Donner, Muhammed ve ilk takipçilerinin muhtemelen kendilerini ilk başta Yahudilik ve Hristiyanlıkla uyumlu bir topluluk olarak gördüklerini, hatta muhtemelen Hristiyanlar ve Yahudilerle namaz alanlarını paylaştıklarını ve kıblenin Kudüs'ten Mekke'ye değiştirilmesini Mekke'deki bazı Yahudi kabileleri ile gerginlik yaratabileceğini, çünkü bu namaz yönündeki değişikliğin Medine'deki Müslümanların güneye bakarken Yahudilerin ve Hristiyanların namaz sırasında muhtemelen doğuya bakmasını sağladığını öngörmüştür. Namaz sırasındaki kıble yönüyle alakalı ilginç bir olaydan da bahsetmek istiyorum. 2006 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ramazan ayında gidecek olan astronot Muzaffer, kıblenin orada nasıl belirleneceği konusunda endişeliydi ve bu sebeple ülkesi onun için kıble yönünü nasıl bulacağına dair çalışmalar başlattı. Kendisinin dünyaya doğru dönmesi, dünyaya doğru da dönemiyorsa istediği bir yöne doğru dönerek onu içine niyet etmesi gerektiği söylenmiş. Bu ilginç olay bize birkaç şeyi anlatıyor. İslam hukuku hakkındaki bazı gayrimüslim kişilerin aksine İslam hukukçuları için kurallar ihtiyatlı olmak üzere esnek olmalıdır ve ortalama bir insan tarafından gerçekleştirilebilir olmalıdır. Burada kıblenin yönünü bulmak için iyi niyetli bir çaba gösterilmiştir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.